bıçaklanma bir olay olmuş. Bıçağı Alen abi böyle salladı. Çizmesi tam şu hizadan sokacak içeri bıçağı. Farklı teklifler geliyor mu? Mesela bir yere bırakıyorsun, Kişiye bağlı abi. seçiyorsun yani. Sen şimdi karpuz alırken illa bir vuruyorsun da sağlam mı değil mi diye. Ya müşteri biniyor arabaya. Kardeşim şuraya kaç paraya gidersin? Bu şu para. Ya martı tak şu kadar paraya gidiyor. Abi binme o zaman. Aha Aslan Genk geldi Aslan Genk. Aslan Genk geldi Aslan Genk. Abi araba fazla büyük değil mi ya sana? Hoş geldiniz arkadaşlar. Şurada abi. Gidelim abi, anneannem balkondan mı bakıyor? Merhaba arkadaşlar ilk. Arkadaşlar merhaba Hayrullah. Merhaba abi. Çıkalım mahalleden abi, ben utanırım. Anneanne sıkıntı mı? Abi herkes ayıracak şimdi, bak görürsün. Beyaz bir Skoda geldi, Hayrullah aldı gitti. Acaba böbreklerini mi alacaklar, dalağını mı kesecekler? Oğlum senin böbreğe ulaşana kadar bayağı zahmetli olur. Bu arada telefon sessizde değil. Abi. Direkt. Anneannem değil, annem arıyor. Abi ben o kadar hızlı gideceğini bilmiyordum abi. Bayağı hızlı anneannen. Bu arada bugünkü videomuzun araba sponsoru Emirhan. Emirhan'a buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok yazılımlı Stage 5 Skoda'sını bize verdi. Arabada özel bir fren sistemi var. İlk sonuna kadar tutmuyor. Şöyle bir mesafe var. Ona geldiğin an birden fazla tutuyor. Ve Şöyle böyle ya. gidip böyle gidiyor. Böyle geliyor. anladım abi. Şimdi diyorsun ya, bu araba sana küçük değil mi? Evet. Emirhan boyunu, Emirhan'ın boyunu Onda daha komik duruyordur abi. 1.90 ne yaptı biliyor musun? Sağ olsun getirdi arabayı kapının önüne. Ben de onu geri eve bırakacağım. Kapıyı bir açtım. Arabanın içinde o boyuyla, o yapıyla buradan buraya atladı. Oha. Ya dedim Emirhan, ya bu arabada da bunu yapma da. Nasıl yapıyorsun? Hayrullah lan. Dur abi, hanımefendiyi çekmem lazım. Sinyal veriyor. Yanlış yer. Tarihte tek Ama bence o bir 6 sokak arkadan kalan sinyal olabilir. olabilir abi. İlk defa görenler beğensin. Arkadaşlar, size bir şeyler paylaşmam lazım. Söylemedik değil mi? Paylaş abi, buyur. Dinliyorum. Sana söylemiyorum oğlum. Onlara söylüyorum. Ben de bilmiyormuş gibi yapacağım abi. Biliyor musun? Ne olduğunu şu an bilmiyorum. Yakında bir açıklama videosu gelecek. Neyin açıklaması? Ben Hayrullah'la bu şartlar altında devam edemem. Hayda. Bak şimdi. Bir şeyler olacak. Hayrullah uzaklaşacak. Ama ne kadar, neyin nesi, ne olacak, ne olmayacak, açıklama videosunu kaçırmayın gelecek olanı. Kanalın gidişatı konuşulacak yani aslında. Evet, kanalın Orada gidişatı. sonuçta yorumlar çok önemli. İzlemeleri gerekiyor. Aynen. Destek vermeleri gerekiyor. Kendi bakış açılarını söylemeleri gerekiyor. Aynen öyle. Biz şimdi bugün nereye gidiyoruz abi? Bugün Resul diye bir kardeşimiz var. İzmit çarşıdan taksici. Geçen galiba bıçaklanmış. Ne diyorsun ya? Bir şeyler olmuş. Bu arada bu martı tak şeyleri var ya. Evet Martıcı takçılar diyor biz kazandık mahkemeyi. Taksiciler diyor biz kazandık. İkisi de kazandıysa ne mutlu ikisine de. Kim kazandı oğlum? Mutlu olsun. Onun bir sorularını sorarız. Belki bizi aydınlatırlar. Bıçaklanan taksici ziyaret. Aynen öyle. Yok ya abi. Ben geçen arkadaşın şeyini aldım. Bu 125'lik mi oluyor? Neyle oluyor bilmiyorum da. Ondan daha çıktım indim. Motosiklet. Tamam. Ulan bir kaygan asfalta geldim. Önü bir kaydı falan. Düşüyordum, çakılıyordum. Bir de 30'la falan gidiyorum. Ulan dedim hiçbir şey yapmadan ben bunları yaşıyorsam bunlar nasıl sürüyor bu motoru? Ya resmen zor kurtardım yani. Ben Bir 125 panik yaşadım. oldum. Ben 80'likle yaşadım abi öyle bir şey. Ama yağmurda benim... 125'lik diyorum da bildiğimden değil. Sallıyorum yani. Belki Olmayabilir. 125 olmayabilir arkadaşlar. Abimden motoru kaçırmıştım. Bizde o zaman 80'lik vardı. Ha. Daha takside bitmemiş. Küçükken mi? Küçükken abi. Ona daha yeni ehliyeti almıştım sanırım işte. Daha. Yoksa benim öyle çok kaçırma hevesim falan yok yani. Hiç araba da kaçırmadım bu zamana kadar. Bindim motora, yaya kaptanıyım ama bir yağmur bastırdı abi. Ya ben ne kadar tecrübeli olabilirim ki? Tümseyi gördüm, ön frene bastım, tamam mı? Böyle bir şeyler oldu. Ne olduğunu şaşırdım. O günden sonra bir daha motoru direkt kapının önüne koydum. Çünkü düşersem dedim beni parçalarlar. Abin de seni düşürür. Bana bir şey olacağından değil ha, bak mala bir şey olur diye korkup bıraktım abi.
Çok sıkıntılı ya. Onlar da diyordur mala bir şey olmasın sana bir şey olsun. Önemli mal önemli. Ha anca nasıl kurtarırsın? Kendin de o ara böyle büyük bir darbe alırsın, almam bacağın abi. kırılır ki böyle merhamet Bir yerimiz yükselsin. çizilirse sıkıntı abi. Aynen. Bir şey olması lazım. Ya emanet de hiç sevmem ya. Ya şeyden dolayı pahalı, ucuz, hızlı, yavaş önemli değil. Emanet oluyor bisiklet de olsa. Bitti. Ha onlar ne oldu lan? Abi stop ettin. Ne oldu oğlum? Bir şey Abi yapmadım ki. yakışmadı bu hareket Yok sana oğlum ya. motor kapalıydı. Abi in istiyorsan. Şey Ben- yapma. Ben iniyorum. Sen in abi ben süreyim. Kapıyı çarpıyorduk arabaya. Abi Ne stop oldu lan? etti ya. Oğlum kapalıydı ki. Aslan Şimşek'e yakışmadı bu. Hiç olmadı arkadaşlar. Abi servis mervis Ne diyeceğimi unuttum ya. unutursun abi. Sanayinin tam karşısındayım. Tamam oldu. O lambalardan bir önceki boşlukta ara var. Beyaz bir Skoda'nın içindeyim. Görürsün beni yol kenarı. İyi zaman olarak sözünü tutan bir kardeş. Sevdim. Yolda mıymış? Evet 2-3 dakikaya burada. Aleykümselam. Nasılsın? Buna koyayım bunları bizim bekledi ya. Ben de bilmiyorum. Bir baktım kapalı. Hiçbir yere giremiyoruz. Nereye koyacağız? Var mı başka Şurada giriş? giriş yazıyor ama O nerenin girişi? ileride şey var ya. Sahil mi? Minibüslerin durduğu yer, yeşilleri. Ha, Kuzey Terminal olur. Orası da Aynen olabilir. Kuzey Terminal. Nere olduğu önemli değil. Yeter ki uygun olsun. Sen önden git ben geliyorum. Çok iyi abi. Hemen bir inelim abi. Hayrullah geliyor hemen. Sen mikrofon taksın. Abi ne yapıyorsun? Dur selam veremedik. Selamünaleyküm. Nasılsın? Aleykümselam abi. İyisin. Aynı abi Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Kardeşim ne haber? İyi yapsın sen abi. Gariban ne haber? Gariban çalışır. Ben çalışır. Oğlum cuma akşamından beri arabanın üstündeyim. Allah çarpsın abi. Kamp masası. Of en sevdiğim. Şimdi ben neyi düşündüm biliyor musun? Hayrullah. Ne abi? Benzinciye gidip gelene kadar Ben gideyim siz takılın. Ama ben arabayla git. O da olur. arabayla git ya yürüme moruk. Şimdi. Abi loban falan var E- mı tuvaletin falan? Aa, yo. Senin varsa git. Hayrullah beraber gidelim de ben de bir su dökeyim ya. Araba çalışıyor mu? Araba nasıl arkadaşlar? Oğlum araba ne kadar ses lan maşallah. Bu arkadaşı tanıyan, aracıyla yolculuk yapan varsa yorumlarda kendini belirtsin. Olumlu veya olumsuz. Direksiyon işareti var abi. Ne diyorsun abi? Oğlum direksiyon niye sen? Hayrullah oğlum öyle mi araba sürülür? Direksiyon işareti çıktı. İnşallah petrolü sağ salim gidip geleceğiz. 2 saatte dönemiyorsun. Abi yolda seni izledim. Arkadaşlar bu arada bu içerik için çok talep oluyor, çok sevenler oluyor, merak edenler oluyor. Hele bu aralar ortalık biraz kızışık ya. Onun için bir de güzel sorular hazırladım. Neyse şimdi okumayayım da sürpriz olsun. Ben de alışmam lazım. Önümüzdeki zamanda böyle kamera karşısında tek de olabileceğim durumlar gelişebilir. Geliyorlar. Oğlum ne yapıyorsun Hayrullah? Durmayacak zannettim. Abi araba duruyorsa şerefsizim. Frene basıyor araba daha hızlı gidiyor. bak frene şurada bastık oraya kadar gittik. İlk başta hiç yok değil mi? Araba duruyorsa şerefsizim abi. İlk başta hiç yok değil mi? Arabanın tek güzel uyu sessiz çalışması. Çok büyük problem abi. Ben de tam şey diyorum. İzleyenler nereden izliyor yorumlarda yazarsa Bir tane izleyici seviniriz. kazandık. Marketçi kız iyi video çekmeler dedi. Dedim Aslan Şimşek dedim Instagram kanalı oradan dedim takip edebilirsin. 2-3 güne dedim gelir video. Dedi abi de biraz dedim fazla. Dedim bir hafta dedim sürer. Abi ilk kahve mi? Sade soda. Ben bir soda ilk bir shotlayayım onu. Bu da gelmiş tuvalete gitmemiş hiçbir şey. Harbi böyle. abi beraber gitseydik dedim o zaman sen de gelirsin. Ben ne bileyim abi öyle bir şey olacağını. Hayrullah sen ne içiyorsun? Kardeşim benim platin içiyor. Ben 1 litrelik içecek aldım Oh. abi kendime. İşbirliği de var. Ne oldu abi? Amına koyayım. Ne yaptın abi sodayı döktün mü? Ben şimdi bunu yarım saate içerim. Yarım saat sonra kahveye dönelim. Şey yapabilir miyiz? Yeri değiştirebilir miyim? Ben böyle durup duruyorum da böyle oldum böyle burada. Değiştirelim abi. Ama sandalyeyi niye alıyorsun abi? Al al. Uğur mu Şimdi ben kaçar? bunu ısıttım ya. Abi benimki soğuk mu? Hayır bu benim ısım. O senin ısın. Bu arada ne oluyor bu aralar? Martı, taksi. Ben Abi- şeyi anlamıyorum. Lafını böldüm bir soruyu sorayım. Sosyal medyada paylaşımları görüyoruz. Evet. Olayların aslını bilmiyoruz da. Abi ben Taksiciler diyor ki biz kazandık. Taksiciler Kazandık. diyor ki biz kazandık. Kim O, doğruyu söylüyor? Şimdi buradan o Oğuz
Arkadaşa bir şey söylemek isterdim de söylemiyorum şimdi. Biz hakaret etmiyoruz abi. Biz hakkımıza gittik. 4 gün önce Çağlayan Adliyesi'ne gittik. Ben sabah saat 6.30'da 7 gibi arabamı teslim ettim. Otobüse bindik. İzmit taksiciler olarak gittik. Hakkımızı savunduk. Kazandık. Bunun zaten gerekçe açıklaması, mahkeme kararı, her şey net bir şekilde. Ve bugün zaten Martı Tak'la alakalı benim karşıma bir tane de video çıktı. Kızın biri motora biniyor. Tak çağırıyor motorlu. Bacağını ellemiş kızın. Kız otobana. Ben hatta hikayemde paylaştım. Yani bu devamlı olan bir şey. Ya şimdi şikayet edecek. Kime edecek? Ya kime edecek yani? Adam dese ki otostop çekti, insanlık namını aldım, benden para istedi. Parayı vermedim, bana böyle bir iftira atıyor da diyebilir abi. Şimdi bu ticariye bindiğin zaman Öyle değil. Bir şeyi var yani. abi muhatap Bulursun, bak şimdi. plaka var, Abi şey var, muhatap kişi olacağın verir. insan var. Ben sana şunu direkt söyleyeyim. Taksimetrede benim adım soyadım, plakam, gittiğin kilometre, bindiğin süre hepsi yazıyor. Hangi saatte kim sürüyordu, neyin nesi? Şikayette mi bulunacaksın kardeşim? Ben müsaade ederim. Çekersin benim taksimetremin fotoğrafını. CİMER'e şikayet edersin. Şoförler odasına gidersin, şikayet edersin. Muhatap olacağın insanlar var. Ama dediğim gibi abi biz kazandık. O Oğuz Alper arkadaş zaten insanlara 3'er bin lira para verdi de çağırdı o kadar insanı. İnsanları biraz da galyana getirme var. Binin direksiyonlara, geçin direksiyonlara. Yasal değil. Şimdi herkes yasal diyor. Kardeşim yasal olan bir şeyi sen niye ceza kesersin? Abi şu an Martı Tak'ın kullanmanın cezası 100 bin lira. Araban 2 ay gidiyor. Ehliyetin 2 ay gidiyor. Garanti. Tamam. Otopark parası ödüyorsun. Çekici parasını yaslıyorlar sana. Yasal değil. Kullanan kişi de bunu yiyor. Kullanan kişi de 3700 lira ceza yiyor abi. Evet. Biz şimdi mesela Martı Tak çağırıyoruz. Ekip ayarlı zaten. Tık gel bakayım kardeşim. Kardeşim şuraya bir girer misin? Ha bir girdi, selamünaleyküm kardeşim. Geçmiş olsun. Abi falan. Abi yok kardeşim, in aşağı. Abi arkadaş bu. Ben de ceza yiyorum ama ben ceza kağıdını alıyorum. Allah razı olsun. O da başkanı bizim. Ticaret oda başkanı. Hemen başkanım buyurun. Bizim cezalarımızı ödüyor. Çünkü Martı Tak'la mücadele, korsanla mücadele ettiğimiz için abi. Ha anladım. Niyetiniz olduğu için. Evet niyetimiz oldu ya. Bizim amacımız bunu bitirmek. Ama sence bitirilir mi? Bu kadar büyük bir şey, Bak, büyük çaplı bir şey. Abi bu tarihi unutmayın. Bundan en Tarihi baba, konuşuyor Resul. bak en baba 1,5 ay sonra abi. 1,5 ay. Bak, en baba. Çünkü onun bir süreci var. Hani hemen tuşa bastın, uygulamayı kapattık yok. Şöyle bir şey olacak. Sadece skuter ve motorlu kiralayabileceksin. Başka öyle korsan çağırayım, araba çağırayım, motor çağırayım olmayacak. Nasıl yani? Kiralayabileceksin derken? Skuter kiralıyorsun ya mesela Tamam. abi. Ondan. Uygulamadan Ha, kiralıyor. uygulamadan. Ha, anlık biniyorsun. şuraya Anlık biniyorsun park gidiyorsun. ediyorsun. Ha. Ha öyle. Sadece o müsaade olacak ama diğer türlü korsan araba, motor onlar olmayacak abi. Ha. Yani biz zaten yani 4 tane 5 tane avukat girdi duruşmaya. Hepsi de tek tek bize gereken açıklamayı yaptı. Kazandığımızda da söyledi. Oğuz arkadaş da zaten kafasına göre biz kazandık. İnsanları daha çok teşvik etme var zaten. CEO'su bile değil abi. Kendi ismini yapmıyor. Ha. Devamlı isim değişiyor. Ama bunun da cezası var. Martı Tak sürücü varsa bu tartışmaya girmek isteyen taksiciyle Martı Takçıyı karşı karşıya gelip bir konuşturabiliriz. Hiç sanmam abi. Ha, çağırırsınız abi ben ekip ayarlarım. Müşteri Yok, gibi öyle yok. binerim. Misafire bir şey yapılmaz. Abi yani şimdi Biz video için misafir diyoruz. Sen tamam fikirlerini söyleyeceksin, şöyle düşün o abi sen söyleyecek. şimdi ekmek yiyeceksin. Sen şimdi beni evine çağırdın. Ha. Ben geldim senin evinden hırsızlık yaptım. Gittim. Ama konu o değil. Abi senin emeğin bak şimdi sen bir yerden para kazanmışsın. Emeğinin hakkıyla o parayı Hayır, oraya ben onu koymuşsun. demiyorum ki, ben birini savunmak için demiyorum. Biri bir yere misafire geldiği zaman o an misafir tabii gibi o an- ağırlanır. Ya, Genel olarak. o ayrı bir şey de abi ama Ben video için diyorum. Ben- Yoksa Martı Tak yapan şudur ya da taksi şoförü şudur demiyorum. Onunla alakasız diyorum. seninle bir kardeşim de röportaj yapmıştı. Martsak'la alakalı. Ya yorumlara girdim baktım herkes küfür, feryat. Yani ne ana kalmış ne bacı kalmış çocuğa sövmüşler. Çocuk bana mesaj attı abi dedi biri var dedi beni dedi arıyormuş falan. Bana dedi yorumlarda küfür etti ya ben Lova'ya yazdım ne içsin lan aya. Ben sana dedim konum atayım gel. Ziyaret dedim sen dedim at. Ben diyor köfteci Yusuf'tayım diyor sembolün oradayım diyor gel. Tamam dedim geliyor. Bastım marşa gittim geldim oğlum. O ara köfteci Yusuf'un önünde fotoğraf çekildim. Arabanın da fotoğrafı çektim. Bak dedim arabam dedim bu gel. Tık engellemiş. Öyle polemilere girmeyin. Sosyal medya bu. Abi sosyal medya ama Ondan değil. Şimdi bak şöyle bir şey var. Ben şimdi kaç senedir sosyal medyanın içindeyim. Nelerle uğraşıyoruz perde arkası. Kimlerle uğraşıyoruz, nelerle uğraşıyoruz, neler oluyor, neler bitiyor. evet. Kimse bilmiyor.
Ya Ama bilmiyorum. şöyle bir şey var. Telefonun arkasında çok şeyler yazılıyor. Maalesef dilleri akıllarından daha hızlı. İlk dili konuşuyor, sonra aklı çalışıyor. Aynen öyle abi. Anladın mı? Bir de saygı seviyesi zaten hiç yok. Sıfır. Ama o arkadaşın da girişi direkt biraz küfürleydi ya. Evet. O kendisini biraz eksiğe düşürdü Evet orada biraz eksiğe düşürdü ama ya biz yani diyecek bir şeyimiz kalmadı çünkü artık ya abi. Yani insanlara da laf anlatmaktan da sıkıldık. Ya müşteri biniyor arabaya. Kardeşim şuraya kaç paraya gidersin? Tamam abi biraz abi şu para. Ya martı tak şu kadar paraya gidiyor. Abi binme o zaman. Yani martı tak o kadar paraya gittiğini biliyorsun. Bin ona. Benim Taksim'e binip bana ne yok martı tak daha ucuza gidiyor. Oğlum niye bindin? İn o zaman aşağı martı tak da git oğlum. Ya da yürü. Yani Kiralı skuter motor git oğlum bana ne? Bir de beni tahrik ediyorlar ya böyle. Ya sorma git kardeşim bin martı hayrola tak. kaça gidiyorlar? Şu arabanın ben bir fotoğrafını çekeyim. Onun değil ki. Kimin o? Arkadaşım Ha, başka arkadaşım. tamam. Bu arada geçmiş olsun. Evet abi sağ ol Allah razı olsun. Bir bıçaklanma bir Bir, olay evet olmuş. bir ay önce tam şuradan abi. Yani göstermek isterdim de şimdi tişörtü kaldırmayayım. Tam şuradan şuraya kadar. Tamam. Arkadaş Nasıl oldu bu durum? Anlatmak ister misin? abi 2 kişi bindiler araca. Öne sarhoş olan oturdu. Arkaya oturan da biraz ayık. Yani çok da sarhoş değil. Kendinde Yaş yani. şeyi. Abi 37-38 yaşları. Ama Bizim gibi tas kafa model mi? yok. Arkadaşlar da biraz doğulu. Zaten konuşma tarzlarından yakaladım. Ya şimdi benim her zaman son kapımda su olur abi böyle. Ya şimdi adam kafayı torpidoya koyuyor, kaldırıyor, yapıyor. Abi diyorum bak kötüysen sağa çekeyim. Yani ihtiyacını gider. Bak ben de diyorum su da var. Vereyim su elini yüzünü yıka kendine gel. Abisi sen yürü ayağa. Ya şimdi bakıyorum öyle abisini konuş. Hadi diyorum kafası güzel boş ver. Arkadaki zaten dünya umurunda değil. Neyse abi bu beni dinlemedi. Sağa da çek demedi abi. Körfez tarafına gidiyoruz. Abi morpitoya alene yani yerler meller. O kapılar camı açtı bir de camdan dışarı. Arabanın anasını ağlattı. Ya gece abi gecenin saat 3'ü gece kulübünden aldım bunları Ballas sokağından. Mekan kapandı. Bunları aldım. Ya bileydim almazdım ama işte bilemiyorsun ki adamın ne yapacağını. Aynen. Neyse ben onları o şekilde götürdüm abi gidecekleri yere. Benim taksimetrem yazdı 1300 lira. Dedim abi 1000 lira daha dedim ekstradan dedim yıkama parası alacağım. Ne yıkama parası ya? Nasıl ne yıkama parası abi? Arabaya bir sıçmadın Abi kaldı. arabanın dedim anasını dedim siktin yani. Araba dedim leş gibi dedim kokuyor. Ne yedin dedim abi bir de dedim yeşil yeşil dedim yani. Abi dedim yani yapma dedim. Ver dedim benim hadi dedim küsuratı düz dedim 2 lira dedim ver git abi. Yani ne senin başın ağrısın ne benim başım ağrısın. Bak ben dedim çalışıyorum ben dedim ekmeğimdeyim. Yani hiç dedim böyle şeylere gerek yok. Abisi sen bizi dolandırarak getirdin. Sen bizi Abi nasıl dolandırabilirim? E5'e çıktım ya. E5'ten gidiyorum. Ben seni nasıl dolandıracağım oğlum? Abi velhasıl kelam arkadaş parayı biraz vermemekte şey yaptı. Biz orada bir atıştık bununla. O sarhoş olan şimdi istihbaratından etti. Böyle bu kendine geldi. Papatya gibi açıldı bu. Yeğenim dedi sen dedi ne anlatıyorsun? Ay elime enseye bir attı benim böyle. Suratına bir baktım. Abi dedim bak elin dedim indir. Bak sevmediğim hareketler. Enseme dedim vuruyorsun. Ben senin dedim oğlun değilim. O ara öbürkü tuttu çekti. Sen ne anlatıyorsun bana ya? Ya bir tane delikanlı gibi söylüyorum. Bir iki tane tokat dedim o esnada. Olabilir Ama canım, o buna yanlış bir tokadında şey yok ki. hani her zaman dövdüm diye bir şey yok. Ben de yedim ama o yediğim tokadın karşılığını mislisiyle verdim. O bana tokat atanı zaten ben yatırdım boğazına sarılıp. Ben yerde vururken ben tam ayağa kalktım arabaya koşacağım yani. Bineceğim tüyeceğim. Yani niye uğraşayım onlarla? Benim arabamda sopa da var, bıçak da var, biber gazı da var. Şimdi onları da kullanabilirim, kullanmadım. Evet. Yumruğumu Öyle bir niyetin konuşurdum. yok. Öyle bir niyetim Sen öyle. ekmeğin Ha, peşindesin. Abi öyle bir niyetim olsa sopayla döverdim. Aynen. O ara öbürkü arkadaş denk geldi. O ara zaten abi benim arkam dönüktü arabaya doğru giderken. O ara gel lan vuruyor dedi. Bıçağı Alena abi böyle salladı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani çizmesi tam şu hizadan sokacak içeri bıçağı. Ben yakaladım ama. O ara ben yere yattım kendime. Vurmamak için. Tamam. O ara ellerimin üstüne düştüm böyle. O ara döndüm buna yani bıçağı elinden düşürmeye çalıştım. Düşürdüm de. O bıçak düştükten sonra zaten o zaman gördüm onun erkekliğini. Ne oldu? Karakolluk olduk. Polis diyor ki kardeşim sen şikayetçi misin? Dedim değilim abi. Ben dedim parayı dedim aldım sizden. Söyledim. Polisler parayı verdi zaten. Olmaz zaten dedi oğlum dedi. Adamların dedi suratı dedi yok. Dedim abi beni dedim ilgilendirmiyor. O bıçağı dedim bana dedim saplarken dedim düşünecekti. Bıçak mı? Dedim bıçak. Aa dedim abi sırtıma dedim bak. Tişörtü de gösterdim. Aa dedim abi sırtımı dedim görmedin mi? O ara ben kaldırdım tişörtü al dedim abi. Oğlum dedi bu dikiş. Dedim abi gerek yok. O Ben dedim kendi istemiyorum. kendine iyileştirir. Dedim kendi kendine dedim kapanır. Adamlar
şikayetçi, onlar da benden şikayetçi olmamış. Ya ben olsaydım onlar da olacaktı. Yani böyle şeyler başımıza çok şey geliyor. Bayan biniyor. Bayanlarla Yok abi bayan, yorumun ne? benim bayanlarla hiç işim olmaz abi. Hiç işim olmaz. Onların bende işi var da benim onlarla işim yok. Ben Bayan müşteri zor mu? çok zor abi. Çoğu kişi isyan ediyor bayan müşteride. Abi isyan ediyor. Kafası güzelse bir anlatmaya başlıyor bir şeyler. Eski sevgilisi anlatıyor. Sevgilim bana öyle yaptı, böyle yaptı. Ya müziğin sesini açıyorum. O ara diyor ben bir şarkı açacağım. Bir şarkı açıyor. Son ses açıyor. Telefonla birini arıyor. Oğlum müziği kız öyle konuş. Bağırarak konuşuyor. Yani bir arabanın yanından geçsem, bir ışıklarda durursam yanımdaki adam diyecek ki lan bu kızı mı dövüyor? Kızı nasıl bağırıyor? Ha öyle. Ya o tarz insanlar da var abi. Yani bin bir çeşit insan var. Ya şimdi bazı bayan müşteri biniyor mesela. Ben normalde arabada sigara içtirmiyorum abi. Kendim de içmiyorum genellikle. Tamam. Ama böyle yani bayan müsaade istiyor. Hemen küllüğü çıkartıyorum abi arkada. Veriyorum küllüğü. Diyorum küllüğü yere düşürme. Yeter. Arabana binen en ünlü veya en garip kişi. Oğuzhan Akdoğan. Selam olsun. Oğuzhan kardeşim selam O olsun en, sana. en ünlü olan, en garip olan o da mı Ozan? Ya sen kendin demiyorum, müşteri diyor. Bazen ben müşteri olarak biniyorum abi bu arabaya. Ha o da var yani. Şofördeyken kendim biniyorum bazen. Çarjıydım moruk beni eve çıkar ya. Kaç para? Al moruk 100 lira yeter daha. İndi bindi 200 lira da ben 100 lira veriyorum abi. Arabada mesela unutulan en tuhaf bir şey var mıydı? Bir erkekle bir bayan aldım bir mekandan. Mekan isim vermeyeceğim. Barlar Sokağı'nın mekandan aldım. Güzel bir Tamam. mekandan aldım. Emek Otel'e buraya getireceğim. Bayanın çantasında kayganlaştırıcı var. O da bunlar arkada tabii falan filan. Ben tabii dikiz aynasını taksimetre açık ya abi. Aynayı yukarı kaldırdım. Bakmıyorum ben o tarz şeylerde arkada bir şey yaptı. Yani çok ilerlediği zaman abisi Müdahale ediyor mu? mecbur etmek zorundayım abi. Yasak mı? Abi oldu abi serbest ya arabanın arkasında kardeşim. Siz devam edin beni dönüşte alırsınız Ben mı diyeyim. ineyim ama. Taksimetre açık kaldı. Taksimetre açık siz devam edin. Beni dönüşte alın buradan. İşte o ara indi. Ben her zaman da bir huyum vardır abi. Müşteri inerken her zaman şöyle bir koltuğa bakarım, yerlere bakarım. Sen geri verdin mi Kayganlaştırıcı. peki? Yok attım oğlum ne yapacağım bunu kaygısı? Abi Deseydin bunu unuttunuz belki lazım Ben olur. şimdi bir de odaya mı çıkacaktım kayganlaştırıcı için? şey oldu mu böyle arabaya bindi, şu arabayı takip et falan filan olay var. Ona Ya, benzer bir şeyler. Bir çocuk bindi. Eski sevgilisini takip ediyormuş bu. Tamam. Ya bana dedi ki abi dedi işte dedi, kız arkadaşım dedi önündeki araba dedi onu dedi bakalım dedi nereye gidecek falan filan ama önümüzdeki de taksi. Öndeki de ticari taksi. Çocuk kızı takip ediyor. Acaba nereye gidiyor kimle buluşacak falan. Duraktan bindi. Kız da az geriden bindi. He. Başka bir taksiye bindi. Çocuk koşu koşa geldi zaten. Ben durakta tek araçtım o gün. Geldi bindi abi dedi şu dedi hemen dedi taksi takip etmemiz lazım falan. Hayırdır kardeşim? Şimdi taksici olunca hani ne oldu abi bir sıkıntım var şoförle alakalı falan. Yok abi dedi arabada kız arkadaşım var dedi onu dedi merak ediyorum yani nereye gidiyor falan. Tabii kız farklı bir yere gitti. Çocuk da orada indi. Paramı verdi. Oğlum dedim başına dedim hiç dedim belaya sokma. Değmez. Gerek dedim yok yani. Sen şimdi gideceksin dedim kızı döveceksin. Gitti artık kimin yanına gittiyse onu döveceksin. Karakolluk olacaksın. 2 gün sonra pişman olacaksın. Keşke yapmasaydım. Aynen öyle. Doğru. Taksicilik yaparken insanlığa dair öğrendiğin en büyük ders ne oldu? Ha, ne öğretti sana taksicilik? Olumlu veya olumsuz? Sabır. İnsanlara, Abi, insanlarla alakalı. Sabır. Sabır. İnsanı sabrı öğretiyor. Değil mi? Ya Mecburi, şimdi ekmeğin. mecbur. Yani şimdi İnsan hep diyor sabırsız ama mecbur kaldın mı daha sabırlı Abi, oluyorsun. Allah yani bu işi yapanlara tüm taksicilere Allah peygamber sabrı versin abi. Değişik insanlar bindiği için çok sabrediyoruz bazen. Ama bazen sabır taştığı zaman güzellikle çekiyoruz abi. Sen taksimetre parasını ver abi. Sen buradan başka taksiye bin. Başka taksiyle yolculuğuna devam et. Mesela en uzak gittiğin, bu genelde merak ediliyor, çok seviliyor. En uzak gittiğin bir yer oldu mu? Abi vallahi en uzak gittiğim yer benim İzmir. İzmir. İzmir'e gittim. Çok uzun süre önce mi yoksa? Yakın bir zamanda abi ya. Yakın bir zaman. 2,5 hafta önce falan. Ha daha yeni. Daha yeni. 2,5 hafta önce falan gittim. Şu an güncel, orada nasıl anlaşıyorsun? Yol üzeri mi? Abi şimdi kilometreyi gideceğim mesela. Adam diyor ki şuradaki otele gideceğim. Tamam. Oradaki otelin ismini yazıyorum konuma. Git diyorum. Örnek veriyorum kaç kilometre gösteriyor. Misal veriyorum. 480 kilometre. 480 çarpı 55 yapıyorum mesela. Taksimetrenin açılışına göre. Ona göre fiyat veriyorum. Diyorum ki tamam yani şu kadar para değil ama şu parayı ver bana. Parayı peşin alıyorum abi. İl dışına çıktığım zaman parayı peşin alıyorum. Daha Şimdi- iyi ama. Daha iyi. Oraya Şimdi gideceğim oraya bir de gittiğin orayla zaman mı uğraşacaksın? kardeşim ben sana şimdi göndereceğim falan filan da
Şu evde Canlı hemen park. geliyor. Hemen şu evde. Bir arkadaşım geliyor onu ben Hemen işte, karşıya cüzdanımı onu hemen alıp geliyorum ayağa. Sonra çok yangın yedim abi ben. Çok. Bonkör müşteri. En yüksek aldığın bahşiş. Oldu mu? Abi Kayda vallahi değer. Yoksa hep cimrilere mi denk geldin? İzmit'te çok bonkör bir insan tanımıyorum ama abi bir abim var Allah razı olsun. Beni arar. Haftanın 2-3 günü beni arar abi. Bir meyhaneden alırım. Evine götürürüm eşiyle, yengeyle birlikte. Yani taksimetre örnek veriyorum. 300 lira tutuyorsa bana her zaman 1000 lira bırakır. Öyle müşterilerim var abi ama diğer türlü kardeşim sen beni buraya getirdin. Taksimetrenin üstünde bir fiyat veren olmuyor abi doğru dürüst. Çünkü Millet İzmit bu aralar zor biniyor zaten. abi zor. Herkes darda. Abi önceden taksiye binmek standart bir şeydi. Evet. Artık lüks. Artık lüks. Yani taksiye binen dışarıdan ulan her yere taksiyle gidiyor diyor Bak ama ben mesela taksiyle çekime gelebilirdim. Emirhan sağ olsun bugün sponsor oldu arabayla. taksi yani buradan Maşuki'ye 1200 lira. Selamünaleyküm. 1100 Değil mi? lira, 1200 lira. Bir de bunun dönüşü var. 2,5 liralık oldun abi kafada. Şoför Yani- olarak ne kadar kazanıyorsun abi? Vallahi kardeşim Aşağı yukarı yani. İlla aşağı- tam seninle en dip fiyat 5 lira abi şehir için. En dip. O da gece sadece yok. Günde hemen hemen 11 lira falan. 11, 12. O işin durumuna göre abi. Mesela, Hayır, mesela cumartesi sürüyorsun günleri- ya sen. Mesela bir gece sürdün. Evet. En kötü ne kazanırsın? Abi en kötü 10 lira. 10 lira. 9-10 lira arası. Onun hepsi sende mi kalıyor yoksa veriyor musun? Tabii ben hesabı yapıyorum. Kilometremi karşılaştırıyorum topladığım parayla. Bölüyorum. Bana kalan yövmiye alıyorum Hayır, yövmiyeyi. mesela diyelim 10 bin lira yaptın o gece. Abi 1/4 benim. 2,5 lirayı cebime koyarım. 250 lira yemek paramı cebime koyarım abi. Geri kalanını kasaya bırakırım. Ha, yani Mal sahibine teslim ederim. 2,5-3 lira kalır Evet. en kötü. Evet ama yani her zaman da 2,5'la olmuyor abi. Anladım. Yani yeri geliyor ben 600 lira aldım oluyor. Yeri geliyor 1000 lira aldım. Yeri geliyor 2000 lira. Yeri geliyor abi 4,5 lira aldım oluyor. 4000 lira aldım oluyor. Ha, niye? Müşteri var. Uzun yol müşterisi yakaladığım zaman güzel oluyor. Evet evet. Yani bir de gidiş dönüş yakalıyorsam abi gidiş 5 lira geliş 5 liraysa 10 bin lira zaten. Kafadan Dolu temiz. gidiyorsun dolu geliyorsun. Ya en sevdiğim müşteri stili abi. Git gel. Kimisi diyor ya kardeşim zaten boş döneceksin açma. Abi öyle bir şey mi var? Şimdi polis durdurdu. Taksimetre kapalı. Adam diyecek ki arabanda müşteri var. Taksimetren kapalı korsan. Hemen bana işlem yapar abi. Bak benim annem arabama bindiği zaman bile ben annemi eve çıkartırken bile taksimetreyi açarım. Anne bugün Olmak 500 lira zorunda. falan. Ya anne alayım 200 lira. İvan'ı yolluyorum. Hemen abi. anne 200 lira alayım. Eskortlarla aran nasıl? Eskortlarla çok aram iyi değildi ama da oryantallerle Onların biraz taksiyle aram arası iyidir. nasıl? İyi abi. Farklı Çünkü teklifler geliyor mu? Mesela bir yere bırakıyorum. geliyor abi. Nakit haricinde. Ücreti farklı şekilde ödeyebilir. Kredi kartı geçiyor mu? Geçer. Ama o kişiye bağlı abi. Kişiden kişiye değişir. Seçiyor yani. Ya tabii seçmeci olacak abi. Sen şimdi karpuz alırken illa bir vuruyorsun da sağlam mı değil mi diye. Yani şimdi ilk önce bir yoklayacaksın abi. İyiymiş bu mal tamam. Sen şimdi aldın karpuzu çürük çıktı abi ne yapacaksın? Olmaz. Yemeyeceksin atacaksın. Olmuyor. Keşke para vermeseydim diyeceksin sonra. Mideni bozmaya değmez abi. Değil mi? Değmez. Şey oldu mu? Mesela gidiyorsun arkada biri tek başına oturuyor veya telefon görüşüyor veya iki kişiler vesaire. Şahit olduğun, duyduğun en ilginç sohbet veya bir durum oldu mu? Ya genellikle oluyor abi. Ne gibi mesela? Yani adam bir hareket yapmış bir yerde. Kardeşim diyor ben diyor işi diyor hemen diyor hallettim diyor. Ben diyor gömeceğim kendimi diyor. Ben diyor şuraya geçiyorum, şu adrese geçiyorum. Ben oradan emaneti alacağım, yürüyeceğim ayağa. Gürcü'ye kaçacağım ayağa. Ya adam işte abi bundan 2,5 ay önce Adapazarı'nda beni Yunuslar yere yatırdı. Senin niye yaptın? Müşteriyle beraber. Abi müşteri bindi Tamam. çarşıdan, halk evinden bindi. Mentolle yapayım bir tane ister misin? Olur abi senin elinden güzel oluyor. Bindi abi, halk evinden aldım bunu. Dedi Adapazarı'na gideceğiz. Yani şimdi her binen müşteriye de nereye gideceğiz diye Adapazarı dedi mesela. Adapazarı'nın neresine diyor sonra Adapazarı. Adapazarı'nın girişine geldik abi. Şehir içi tabelası dedim kardeşim buradan gireyim yok dedi. Sen de devam et stadın o tarafa gideceğiz. Şimdi stadın o taraf dedi ya ben şimdi ulan dedim Erenlere mi dedim gidiyoruz. Kardeşim dedim Erenlere mi dedim geçeceğiz. Evet kardeşim dedi dedim moruk. Roman Mahallesi'ne giriyorsak ben dedim girmem o mahalleye. Bak bu dedim ticari. Abi adamlar mahalle polis giremediği için havadan drone uçuruyorlar. Evet. Bak polisler drone uçuruyor abi. Ben şahit oldum yani. Adam drone uçuruyor. Adam aralardan çıkıyor abi. Zaten her yerde bir ekip var. Zınk gel bakayım buraya. Üstünden yakalıyor bitiyor.
Arkadaş neyse ben dedim kardeşim ben dedim girmem mahalleye. Ben dedim şurada dedim beklerim. Neyse tamam dedi ben dedi 10 dakikaya dedi geliyorum. Parayı aldım ama. Ha aldın. 2,5 lira gidiş, 2,5 lira geliş, 5 lirayı ben canlı aldım. O ticaret peşinde miydi? He. O kendini almış abi, ticaret de yapmıyor, içici. He. Abi neyse bu geldi, bindi taksiye. Orada da tam mahallenin çıkışı çaprazında da 2 tane Yunus motorlu var. Onlar da otobüs durağında bekleyenleri arama yapıyor. Biz yanlarından geçtik. Boruk dedi atlattık ayağı falan. İyi tamam kardeşim. Abi geçit restoran var orada tam Sakarya Nehri'nin üstünden geçiyoruz. Karşıdan da bir tane motorlu geliyor Yunus. Ben tabii relaxım ya abi. Bana ne? Senlik bir şey Abi yok. he, yanımdan geçti. Şöyle bir aynaya bir baktım zınk döndü. Arabanın direkt sağ götüne yanaştı. Çocuk camı açtı. Camdan dışarı atmaya çalışacaktı onu. Arabanın motorun hemen girdi göte. O arada sağa çek ayağı. Sağa çektik. Polis kapıyı bir açtı abi. Lavuk paspasını koltuğun altına atmaya çalışmış. Atamamış. Reçetede bu kırmızı reçeteyle satılan bir ilaç söyleyeyim abi ben sana. Tamam. İsmini vermeyeyim. İnsanları Yok, verme özendirmek zaten. gibi Aynen. olmasın. Öyle bir Kırmızı niyetim reçeteyle satılan bir ilaç almış arkadaş. 14 tane. Koltuğun altına atmaya çalışmış atamamış. Geri geliyor ben frene basınca. Polis kapıyı bir açtı. Bu ne lan dedi. Ne abi dedim. O ara ben de kapıyı açtım. Baktım peçetede. Dedim birader ya. Bak Grip mi oldun? Ne oldun? Peçete niye burada? bizi dedim bak şimdi dedim nasıl dedim uğraştıracaksın. O ara abi polis eldiven giydi hemen. Hemen elini alıp bakmadı. Eldiveni giydi abi peçeteyi öyle aldı. Ya ne var bilmiyorum. Bir açtı. Abi dedi bunu ayağa. Abi ben dedi içiciyim falan. Oğlum dedi 14 tane dedi almışsın. Nasıl dedi içicilik bu? İkimizi yan yana getirdi o ara ikimize de kelepçe. Yasladılar bizi arabaya. Abi bir de insanlar geçiyor. Otobüs geçiyor. Herkes bize nasıl biliyor musun? Böyle bakıyor. Bir de 41 plaka Sen de ticari. suçsuz yere. Abi eyvah dedim yandık. Abi dedim arabayı dedim bak sakın dedim bağlamayın gözünü seveyim. Ben dedim şoförüm bu arabada. Beni dedim bitirirsiniz abi. Tamam dedi sen dedi arabayı dedi çek dedi karşıya. O restoranın otoparkına dedi çek. Çektim abi arabayı kilitledim. Cüzdanı aldım. Bindik gittik karakola. Nezarete attılar bizi ayrı ayrı. Polis beni çağırdı ifade için. Gittim. Dedim müşteri mi? Dedim müşteri abi parasını da dedim aldım. Taksimetrem dedim hala dedim açıktı zaten. Abiler de dedim gördü. Polis abiler dedim gördü taksimetre açık. Ondan sonra nereden aldın dedi. Dedim abi İzmit Halk Evi'nden dedim aldım. Hani ben dedim buraya geleceğini dedim bilmiyordum. Bana Adapazarı diye söyledi. Ben şehir merkezi tabelasından mı gireyim? Yok dedi sen stadın oraya gideceğiz diye söyleyince kardeşim dedim bak ben dedim oraya gidiyorsan o mahalleye ben dedim oraya girmem. Sen dedi niye bırakıp dönmedin? Abi dedim parayı dedim peşime parasını geri verseydin dedi. Dedim abi verdim almadı. Bekle dedi bekledim yani. Ben şimdi nereden bileyim ki onu yapacağını? Aynen. Ben dedim bilemem ki. Abi tamam dedi sen dedi çık. Beni nezarete geri bu çocuğu aldılar sonra. Allah razı olsun ama o çocuktan. Demiş yani taksinin demiş bir alakası yok. Taksinin dedi Bir yalan şey yok. atsa. Dese ki bana ait değil. Dese bittim abi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Adapazarı'ndan direkt Kanlıra. Oradan beni geri çağırdılar. Dedim herhalde hepimizi tek tek dedim götürüyorlar hastaneye. Tamam kardeşim dedi sen dedi emanetlerini dedi al. At dedi ifade kağıdını imzanı çık. Abi senlik dedi bir şey yok oğlum adam dedi zaten ifade dedi verdi. Abi ondan sonra bak Kur'an çarpsın. Arabaya kim binerse Adapazarı diyor ya. Kardeşim neresine? Erenler dedi ya abi. Kardeşim başka taksiyle git. Bak Erenler dediği zaman abi Bitti. gitmiyorum. Yemişim parasını abi ben 3 lira kazanacağım niye 5 liralık olacağım ki? Aynen öyle. Ya gerek yok. Polisler arabayı bağlasaydı harbiden beni kervana takılsaydı ne olacaktı abi hala yatıyordum şu an. Kendini aklayana kadar Ya sicilim bir de bozulacak. öyle bir şey var. Sıkıntı. Kamera lazım abi işte. İşte o yüzden kamera şart. Ama kameralar da çok pahalı oğlum. Takacaksan abi kaliteli bir şey takıyorsun. 360 var mesela arabanın her yerini görüyor. Bazı taksilerde çok iyi kameralar var abi. Evet. Ya bazen de ya kamerayı bir yandan istiyorum bir yandan istemiyorum. Herkesin özel bir hayatı var. Evet. Bir şey var yani şimdi. Tabii arabada o işleri yapmıyoruz da biz. Ya illaki yanımızda kız arkadaşımız oturuyor falan. El tutuşması falan oluyor. Ha. Anladın mı? O yüzden de bazen rahatsız oluyorum kameralardan. Bu taksicilerde kısa mesafe oluyor ya. Evet abi. Abi kurtarmıyor falan filan durumlar oluyor ya böyle seçici oluyorlar. Ben yapmıyorum abi şahsen. Hayır o mesela neyden kaynaklı oluyor genelde gerçekten? Çok seçici durumlar oluyor Abi, ya. ya Martı takçılar da ondan diyor ya müşteri seçmeyin. Müşterileri zor durumda bırakmayın. Bizi tercih etmesinler. Ya gibi abi bize. şimdi adam örnek veriyorum. Gideceği yer taksimetrenin yazacağı normalde standartta 160 lira.
Ama taksimetreyi durdurduğu zaman 200 lira. Ama abi adam öyle bir yerde oturuyor ki ya Kur'an çarpsın yürürken zor yürürsün o yolda. Bak yürürken zor yürürsün. Şimdi arabanın altını vuruyorsun, onu yapıyorsun, bunu araban zarar görüyor. Şimdi 200 lira kazanacaksın diye araban zarar görüyor bir yandan abi. Sen şimdi araban zarar görsün ister misin abi? Ya onu kimse istemez de ama bir Ben nevi şunu de- söyleyeyim abi. Para kısa mesafede abi. Örnek veriyorum 2 kilometre gittim 200 lira. Geri geldim 2 kilometre gittim 200 lira. Yakın mesafe her zaman daha seri ve daha çok para yapar abi. Şimdi Anladım. indi bindi 200 lira abi. 20 kişi taşısam Anladım. para. Sen müşterilerle genel konuşuyor mu yoksa suskun musun? Ya müşteri bindiği zaman abi adam bana soru sorarsa cevap veririm. Bazen dinlemiyorum abi. Dinliyormuş gibi yapıyorum. Falan. Aynen abi doğru Hadi söylüyorsun ya. abi. Ha. Haklısın abi. Vay diyorum abi nasıl olur abi. Bana dese ki ben sana ne anlattım? Aynen abi. Doğru söylüyorsun abi. Öyle öyle. Genellikle öyle abi. Bu arada arkadaşlar sizce hangi soruları daha sormam gerekiyordu? Yorumlara yazabilirsiniz. Serinin devamında başka bir taksici arkadaşla denk geldiğimizde ne soralım, neler istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Senin başka söylemek istediğin bir şey var mı? Abi söylemek istediğim korsana hayır. Korsana hayır. Helalinden herkes yesin. Kimse kimsenin rızkına girmesin. Sonuçta herkes ev geçindiriyor. Herkes ev bakıyor. Zaten şu an ülkenin hali zaten belli abi. Taksiciliği bıraksan Martı taka baktırmayı düşünür müsün? Yok. Yok be abi sen de. Yok be. Öyle şey mi Bir olur? anda saf değiştirir misin abi? Bakıyorsun bir dahakisine. Bu arada arkadaşlar videoya dahil olmak isteyenler yorumlarda kendini belirtsin. Instagram hesabımdan Hayrullah sen eklersin. Bana ulaşabilir ama SLM yazma bana. Tamam mı? SLM. O zaman yavaş yavaş toparlayalım mı? Toparlayalım abi, kalkalım ayağa. Bir Evet. oturduk. Hayrullah şu kullanamadığın arabanın bagajına atalım bunları. Abi direksiyon işaretini gördün ama. Tam oğlum Anahtar direksiyon nerede? işaretiyle stop etmenin ne alakası Stop var? etmedim ki ben arabayı. Sen ettin ya oğlum. Stop yok. İstoptu. Ettik, İkimiz de diyoruz da. Stop Lan inandıramazsın. şurada ettin ya. Evet burada ettin Burada ya. dönerken ettin ya. Hayır, arabanın direksiyon düzelsin diye kapattım ya arabayı abi. Ya Kontaktan kapattım. Hep dümen Tamam ya. tamam kardeşim biz sana inanıyoruz. Aslan inşallah başına gelir şimdi, sen de kapatmak zorunda kalırsın. Abi. Görüşürüz. Haberleşiriz. Görüşürüz. Tamam abi. Kendine çok iyi bak. Sen de Bol kendine çok iyi kazançlar. bak. Kesene bereket abi bu Ne arada. demek? Biz haberleşiriz. Bir şey söylemek istiyor mu arkadaşlara? Biz de yavaş yavaş kapanışa geçelim mi? Evet. Abi abone olsunlar. Bir sürü yorum Beğen, yazsınlar. Ne yorum. düşünüyorlar yazsınlar. Aynen. Bu ara yine bir düşüncesiz, yani kimse ne yorum atıyor ne bir şey yapıyor. Değil O mi? yüzden yapsınlar abi. Biz de okuyalım. Bakalım. Ona göre davranalım. Yorum şeyi sohbet gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi biz çekiyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz, video paylaşıyoruz. Kaç gün editliyoruz. Yorumlarda kendini belirtmezsen nasıl sohbet edelim seninle? Aynen. Yorumu görüyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz o yorumu mesela. Aynen. Bazen bir yorum için bile İstanbul'a gidiyoruz yani. Mesela ulaşıyorlar bize. İyi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Düz Görüşürüz. müydü? Düz, tamam abi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.